Merhabalar sevgili dostlar. İstanbul'u geziyorum. İkinci bölümüyle devam ediyor. Bugün yıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği Topkapı Sarayı'na doğru bir yolculuğumuz var. Güzel bir yolculuktan hemen sonra Sultanahmet Meydanı'ndayız. Şu anda da tarihi Topkapı Sarayı'nın kapısındayız. Burası 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış ve 380 yıl boyunca padişahların konakladığı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun idare edildiği yer olmuş. Girelim bakalım içeride neler var. Haydi. Az önce girmiş olduğumuz, dışarıdan görmüş olduğumuz kapı Babı Hümayun Kapısı, yani Saltanat Kapısı. Burası 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış olan bir kapı ve birinci avluya açılıyor. Birinci avluyu şöyle gösterelim Neslihan Hanım, beni göstermeseniz de olur. Birinci avluya giriş ücretsiz sevgili dostlar. Buraya girdiğinizde herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Sadece güvenlik amaçlı bir kontrolden geçiyorsunuz. 2022 Ocak ayı itibariyle tabii ki bu görüntüler. İçeri girdiğinizde muhtemelen çınar ağacı olarak değerlendireceğim ağaçlar var ve burası özellikle sefere giderken, seferden dönerken cuma günleri padişah tarafından törenlerin düzenlendiği bir avluymuş. Aynı zamanda da vatandaşın gelip halini arz ettiği, onlar için toplandığı alanmış. Oldukça büyük ve güzel bir alan. Görkemli ağaçlara da sahip, oldukça da hoş. Burası ilk kurulduğu zaman 700 bin metrekarelik bir alandaymış. Şu an 80 bin metrekarelik alanda ve günümüzde de ulaşmayan birçok bina mevcut. Şurası mesela Aya İrini Kilisesi. Birinci avluda bulunuyor ve buraya kadar herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Birinci avluda hemen solda Aya İrini Kilisesi'ne geldik. Müze kartla giremiyorsunuz. Giriş ücreti kişi başı 30 TL. 6 yaşına kadar olan çocuklar ücretsiz. Bu bilgiyi burada vermiş olalım. Birinci avlu kapısından, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra ikinci bir kapı var. Burada ücret ödemeniz veya müze kartı kullanmanız gerekiyor. Müze kartınızı daha önceden alarak gelmenizi tavsiye ederim. Yoksa oldukça kalabalık bir kuyruk. Şu anda Ocak ayı olmasına rağmen çok ciddi bir kuyruk bulunuyor. Şimdi yaklaşıp eğer müze kartınız yoksa fiyatlar neymiş öğreneceğiz. Eğer bilet alacaksanız 200 TL. Harem'e de gireceksiniz 285 TL. Birinci avluyu geçtikten hemen sonra özellikle bilet ödeyeceğiniz ikinci kapıya geliyorsunuz ve burada da bir Orta Avrupa mimarisine benzeyen iki tane kulesi bulunan güzel, şık, görkemli, ihtişamlı bir kapı bulunuyor. Bu kapının adı Orta Kapı olarak isimlendirilmiş sevgili dostlar. Hemen kenarda da bir açıklaması var. Babüsselam olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından 1468 yılında yaptırılan bir diğer kapı da burası. Yine ihtişamlı tuğra kabartmaları görüyorsunuz. Ve içeri doğru giriyoruz. Müze kartınızla içeriye girdiğiniz anda ikinci avluya girmiş oluyorsunuz. İkinci avluda daha çok çam türü ağaçlar var ve kış da olsa yeşilliğini koruyor. İkinci avlu özellikle harem dairesinin arabalarının girişi, Adalet Kulesi, Zülüflü Baltacılar Koğuşu, Divan-ı Hümayun gibi önemli yerlerin bulunduğu bir alan. Bu avluda geçmişte Yeniçerilere maaşları dağıtılırken yapılan ulufe töreni yapılır ve yabancılara muhteşem, ihtişamlı görüntüler sunulurmuş sevgili dostlar. Şimdi ilerliyoruz ve az önce saydığımız yerleri görmeye gayret ediyoruz. İkinci avluda geziyoruz. Biz de Yeniçeri olarak geldik. Belki padişah gelir de bizlere de biraz maaş dağıtır, harçlık dağıtır diye. Ama gördüğümüz kadarıyla herhangi bir padişaha rastlayamadık şu ana kadar. Evet sevgili dostlar, Neslihan Hanım'la beraber şu anda haremdeyiz. Neslihan Hanım, harem ne demek? Harem ne demek? Hatunların okuduğu alan mı? Neymiş harem? Padişahların yaşadığı, ailesiyle birlikte yaşadığı, diğer insanların giremeyeceği yer. Aynı zamanda burası da cariyelerin falan da eğitim alanı olarak da kullanılıyor. Ama tam olarak... haremine gidiyoruz şu an. Aynen. Ama evet, öyle bakarsak olabilir. Bize bayağı bir şeyler katmış bu dizi yalnız. Aynen öyle. Ama tam olarak da Hürrem gibi de diyemeyeceğiz. İyi tabii ama. Harem dairesine girmek için 40 TL vererek yeni bir bilet almanız gerekiyor.
Almış olduğunuz bu biletle içeri giriyorsunuz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşsanız 40 lira veriyorsunuz. Yabancı uyrukluysanız 100 TL vermek durumundasınız. Evet sevgili dostlar, ilk öncelikli olarak da haremde gezerken çubuk odasına geliyoruz. Çubuk odası o zamanlarda tütüne düşkünlük atalarımızda mevcutmuş. Özellikle tütün ürünlerini yapıp içtikleri odaymış. Ama bu oda bile ihtişamlı. Şu anki sigara içme alanlarına bakarsak burası oldukça keyifli ve güzel bir yer. Yani içmesek de başlama duygusunu yaratıyor açıkçası. Evet. Yüzyıllar önce de sigara ve tütün ürünlerini kullanıyormuşuz ve buna da özel yer ayırıyormuşuz. Yani kötü alışkanlıklarımız varmış. Kötü alışkanlıklarımız hep varmış. Genetikmiş, atalardan geliyor. Padişahların annelerinin kalmış olduğu dairedeyiz. Yine bu dairenin de muhteşem çinileri mevcut. Yine muhtemelen Valide Sultan'ın oturup sohbet ettiği köşe. Kolay gelsin. Evet, Valide Sultan hamamı. Evet, bir dönemin tuvaleti o dönemde. Detayı fark ettiniz mi Neslihan Hanım? Tuvalette sıcak su var. Çift musluk. Şu anda yine padişah hamamındayız. Yine padişahların yıkanmış olduğu bölümde de demirden bir kafes bulunuyor. Bu kafesin amacı tamamen güvenlik. Padişah yıkanırken birisi saldırıp suikasta kurban gitmemek için tedbir aldığı bir bölüm. Zaten banyo esnasında da kapısında 2 tane nöbetçi duruyor. Bir Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetmek güvenlik tedbirlerini banyoda bile almayı gerektiriyor sevgili dostlar. Onlar için gerçekten üzüldüm. Ama banyonun şekli oldukça güzel. Osmanlı zamanındaki sıhhate ve temizliğe verilen önemi biraz daha gösteriyor. Musluk dizaynlarına bayıldım. Neslihan Hanım, bunlardan eve 1-2 tane almanızı isteyeceğim. Burası da yine sıcak suyla doldurulup küvet tarzında temizliğe faydası olan bir yer. Bu arada yukarıdan suyun akması için yapılmış desenli bir bölüm var ki aşağıya doğru bir huzur içinde akış ve suyun dinlendirici ve rahatlatıcı özelliği de hamamlarda kullanılmış gözükmekte. Sultan sofasındayız şu anda da. Burası padişahların kabul ve tören salonu. Özellikle aile içerisindeki kişilerin düğün, nişan ve benzeri törenleri burada yapılırmış. Padişahın ailesiyle beraber yemek yiyip içtiği, aynı zamanda eğlenceler düzenlenen, ziyafetler verdiği yer. Ve buranın görseli muhteşem. Her tarafta muhteşem. Aynen altın varaklar, muhteşem bir Çini işçiliği tavana kadar bu arada. Kubbeye kadar çok dikkatlice bakmanızı rica edeceğim.
Söylediğim gibi tarihle ilgili çok fazla bilgim olmamakla birlikte biraz dersimi çalışıp geldim. Umarım sizlere de faydası oluyordur. Burası oldukça etkileyici. Harem bölümüne geldiğinizde direkt buraya gelebilirsiniz. Burada gerçekten ihtişamı, muhteşemliği, el işçiliğini görüyorsunuz. Çiniler muhtemelen biraz Eren Bey'in antikacılık yaptığı dönemlerden gördüğüm kadarıyla İznik Çinisine benziyor. Hemen şöyle bir okuyalım. Eren Bey buradan selamlar. Duvardaki Çinileri görünce İznik Çinisi olduğunu düşündüm ve şu an okuyorum İznik Çinisi. Aynı zamanda Hollanda Çinileri de bulunuyor imiş. Rokoko dekorasyon, yani bu sarı dekorasyonlara da rokoko dekorasyon deniyor sevgili dostlar. Bunlar da 18. yüzyılın ortalarında Sultan 3. Osman döneminde yapılmış kubbe, kemer ve diğer yerlerde ilk inşa döneminden kalan kalemişi süslemeler varmış. Yani kubbede görmüş olduğunuz işlemeler ilk inşa edildiği zamandan kalmış ama diğerleri 15, 16, 17, 18. yüzyıllarda yapılmış. Topkapı Sarayı'na gelmişseniz sırf bu bölümü görmek için gelmenizi, harem dairesine girmenizi tavsiye ederim. 3. Murad'ın has odası. Has oda dediğimiz konu yaşam alanı oluyor sevgili dostlar, padişahların. Yani yatıp kalktığı yer. Normalde padişahlar hep yıllarca aynı odada yatmış. Sonra bazıları kendilerine ayrıca has oda yaptırmış ilerleyen zamanlarda. Bu da onlardan biriymiş aslında. Şimdi her zaman söylenir sevgili dostlar, harem deyince akla hep değişik konular gelmekte ama 3. Murad'ın has odasına baktığımızda hemen kapıların üzerinde mavi kuşakla Ayetel Kürsi'nin yazmış olduğunu görüyoruz. Yani gözlerini kaparken onu görüyor, uyandığında onu görüyor. Maneviyatı siz değerlendirin. Biz bilgi vermiş olalım. Harem dairesine girmek veya çıkmak izinlere tabi olduğu için buraya giren kişiler kolay kolay dışarı çıkamıyorlar. Ne yapıyorlar diye hava almaları için güzel bir avlu burada yer alıyor. Avluya da baktığımızda muhteşem bir şekilde özellikle binaların çatılarının altına bakarsanız sevgili dostlar, şöyle bir göstermeye çalışayım. Oldukça güzel bir işçilik. Yine altın varaklı işlemeleri karşılıyor. Valide Sultan'ın ve kızlarının ibadet yapmış olduğu mescidin içindeyiz. Mescid diğer yerlere göre oldukça sade ve mütevazi bir alan olarak kendini gösteriyor. Evet, haremi gezdik. Beğendik mi şu ana kadar? Gezmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sarayı'nı gezmeye devam ediyoruz. Neslihan Hanım, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Videoların izlenme oranlarına bakıyorum ve %90'ı abone olmayan dostlarımız tarafından izleniyor. Dolayısıyla ne diyoruz? Lütfen abone olunuz. Lütfen abone olun. Biz geliyoruz. Bekliyoruz, merak etmeyin. Video devam etmeyecek. Abone olana kadar bekliyoruz. Videonun sol alt tarafından abone olabilirsiniz. Karşıdaki kulenin adı da Adalet Kulesi. Adalet Kulesi'ni ve altındaki Divan-ı Humayun'u da gezerek gezimizi şimdilik bitirelim istiyoruz sevgili dostlar. Hakikaten burası o kadar büyük, o kadar muazzam, o kadar muhteşem bir yer ki
bir günde geçseniz tam olarak içinize sindirip olayı anlayamayabilirsiniz. Açıkçası ben şu anda hani gezerek doymadım, yoruldum. Bir daha da gelmeyi düşünüyorum. Her bir yere ayrı bir hikaye. Biliyorsunuz Muhteşem Yüzyıl sadece 100 yılı anlatmıştı. Bir Kanuni Sultan Süleyman zamanını anlatmıştı. Burada 380 yıl yapılan bir yaşam var, bir imparatorluk idaresi var. Dolayısıyla her köşesi, her yeri ayrı bir hikaye, her yeri ayrı bir video konusu. Sadece şu kapının üzerine bile saatlerce konuşulabilir ki meşhur Divan-ı Hümayun. Neslihan'ın Divan-ı Hümayun'u hatırladınız mı? Şimdi burada sadrazam, Anadolu kazaskerleri ve padişaha bağlı kişiler burada toplantı yapıyorlar. Ve bu toplantıyı yaparken de aldıkları kararları padişaha arz edecekler, sunacaklar. Bu arada da şu gizli bölümden aynen öyle padişah da o pencereden oturup bu divanı izliyor. Alınan kararlar esnasında kararlar nasıl alınıyor, kim neler söylüyor oradan bakıyor. Divan-ı Hümayun. Yani padişahın divanı. Sevgili dostlar, videonun birkaç yerinde de belirttiğim gibi Topkapı Sarayı o kadar güzel, o kadar büyük, o kadar muazzam bir yer ki bir videoya, bir güne sığdırmak çok da mümkün değil. Biz de bu yüzden 2 bölüme ayırdık ve birinci bölümü burada sonlandırıyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.